Akşamdan suya yatır iPhone'u. O 4 ise 4S olur. 3GS ise 4 olur. Birinci jenerasyonsa ondan bir bok olmaz. Bak onu... Hey sen, beni dinle. Üç kere beş kere bir kere test etmeden bırakmam. Aynı kaygılar beni al gelsin iPhone'unu unutma. Yollara düşmeden bizi zor düşmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. Bak vallahi billah. Altın üstünü gerisi verisini incelemeden bırakmam. Başkası yapmadı hiç böyle testleri çakmaktan kaçınmam. Yollara düşmeden bizi zor düşmeden çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. iPhone'dan yine geldi buraya. Testleri yapıp da soruları sormaya. Geride kalanları uyarmaya. Kaşlaştırma yapıp da sonuçları duyurmaya. Elle vicdanına koyup da söyle. Bu testler ne kadar sürecek böyle iPhone'dan deyip de geçme. Bize güven de yanlışı seçme. Cemal, ben Kadir. Deli Kadir ulan! Kerim'i arıyorum. Evini terk etmiş, anlıyorsun değil mi? Paraya kıyıp bul onu. Merhaba sevgili iPhone'lu izleyicileri. Sorun soruları hepsini cevaplayacağız dedik. Yeni bölümde ne yapacağız? Sizin sorularınızı cevaplayacağız. Ve tam 350 belki 351 hatta gün geçtikçe dakikalar geçtikçe artıyor. Belki şu anda 355 olmuştur bilmiyorum ama bize yüzlerce soru gönderdiniz. Hepsi birbirinden güzel. Hatta bu soruların bazıları bizi epeyce güldürdü. Bakalım neler sorulmuş. Nerede yaşıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Amerika'da Los Angeles'ta yaşıyorum. Evet, ne iş yapıyorum? Erkeklerin yaşı sorulmaz. Yeni moda. Artık erkeklerin de yaşı sorulmuyor. Kadınların da sorulmuyor, erkeklerin de sorulmuyor. Niye bizim soruluyor? Kadınların ne bizden hani eşittik hani. Can 8554 demiş ki yüzün nasıl bir şey demiş. Ben bu soru için hazırlıklıydım. Bir kere kafam bu şekilde. Gördüğünüz gibi saçlarım var. Gözlerim var. Burun denen nefes alma organı, koku alma, nefes alma organım var. Ağzım var şu şekilde. Kulaklarım bu şekilde. Buradan sonrasında zaten biliyorsunuz yani. Sadece bu kadar kırmızı değilim yani. Güneşe çıkınca güneşin altında çok kalırsam böyle oluyorum ama normalde bu kadar kırmızı değilim. Hatta bu bayağı da bir iyi çıkmışım burada. Yakışıklı çıkmışım yani. Amerika'da yaşam nasıl? Amerika'da yaşam Türkiye'dekinden çok farklı değil. Biraz daha kolay. Üniversiteyi bitirip orada iş bulunabilir mi? Evet. Neden yüzünü göstermek istemiyorsunuz? Şimdi bu 350 sorunun yaklaşık 340 tanesi işte yüzünü niye göstermiyorsun, ne iş yapıyorsun, bu ürünler nereden geliyor bilmem ne. Bu şekilde sorulardan oluşuyor. Ben bu soruların artık kökünü kazımak için buna cevap vermeye, yüzümü göstermeye karar verdim. 3, 2, 1... Affedersiniz. Efendim, iyi olmuş. Bak, sana söyledim. Bak, hayır. Akşamdan suya yatır iPhone'u. Ay ışığında bırakacaksınız. Bak, dolunay olması lazım. 50 kere söyledim size. O 4 ise 4S olur. 3GS ise 4 olur. Birinci jenerasyonsa ondan bir bok olmaz. Bak, onu at çöpe at. Birinci nesilden bir bok olmaz. Evet, sıradaki soru. Amerika'ya vize nasıl alırım demiş. Amerika'nın sanıyorum kendi kendine vizesi vardır. Amerika'ya vize almanıza gerek yok. Zaten koskoca ülkenin de bir yere gidebileceğini zannediyorum. Son başarı öyküsü demiş ki iPad ve iPhone'da en iyi oyunlar ve uygulamalar nelerdir? Neden hoşlandığınıza göre değişir. Ben en çok kaykay oyununu seviyorum. Belki biliyorsunuzdur. Touch Grind isimli. Fotoğraf uygulamalarından da Snapseed en sevdiğim uygulama. Süper Bodyguard 21 demiş ki Amerika'ya geldiğinde beni misafir eder misiniz? Valla Bodyguard neden etmeyelim? Regaip Yiğit demiş ki yeni iPad 2'ye göre biraz fazla ısınıyor demiş. Bu ısınma konusundan müzdaribim. Çünkü bir kere telefonumu 4 kere laptopumu hard diskini yaktım demiş. Bu konuyla ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Şuraya bir yere belki link koyabilirim şöyle şurada falan olsun. Batuhan Yentür demiş ki kaç yıldır Amerika'dasın? 4 yılı geçti. Yumurta akında ne kadar protein var diye bir soru var. Google denen arkadaşımıza yazıyorsunuz oradan çıkıyor. Eğer vücut geliştirmek istiyorsanız sizin için faydalı bir şeydir. Sarısını ayırırsınız. Beyazıyla mesela 4 yumurta beyazı, bir tane full yumurta omlet yaparsanız güzel günlük protein ihtiyacınızı karşılamak için güzel bir başlangıç olabilir kahvaltıda. Elinizde kaç iPhone var? Birini yarışmayla hediye etmeyi düşünür müsünüz? Elimizde çok iPhone var. Hediye etmeyi düşünüyoruz ama hediye edemiyoruz. Ama düşünüyoruz böyle bir yani eğer ileride çok popüler olursa ve bize derlerse ki al sana bir iPhone bunu
izleyenlerine hediye et. Neden olmasın? RW Turkey 61 demiş ki bizim Cumhurbaşkanı gelmiş, Apple ve Google'ı ziyaret etmiş, iPhone'da stüdyolarını ziyaret etmedi diye dargın mısın? Son derece dargınım. Survivor'dan bu hafta kim elenir demiş Orkun Oğuz. Bilmiyorum. Aller 231 demiş ki Facebook, YouTube, Twitter hepsinde takip ediyorum sizi. Tek merak ettiğim nasıl birisin, arkadaş ortamın nasıl falan. Yusuf Yazıcı 91 demiş ki benim birkaç sorum olacak. Biliyorsunuz ki iOS işletim sistemi Flash Player desteklemiyor ve iPad'de sahip olan ve internetten flash oyunları oynamayı seven ya da online dizi ve filmleri takip eden kullanıcılar için büyük bir sıkıntı oluyor bu. Bunun için ne yapabiliriz? iPad kullanmayabilirsiniz. Apple'ın da bu konuyla ilgili çok sağlam dayanak noktaları var. Niye Flash'ı desteklemediğiyle ilgili. Pablo Escobar'ın yeğeni falan mısın demiş Tuğberk Kılıç. Hayır. Game Studio TR mesleğin ne mesleğin ne? Mesleğin ne? Paramı sıçıyorsun demiş. Paramı sıçıyorsun derken paramı yani bu soru olarak gelmemiş. Paramı benim paramı diyor. Çünkü soru olsaydı ayrı yazılırdı. Paramı sıçıyorsun diye. Özür dilerim Game Studio sizin paranızı sıçtığımı bilmiyordum. O kadar ürün nereden geliyor? Vallahi Çin'den geliyor. Çağdaş Yavaş TR benim en beğendiğim soruyu sordu. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Bu çok güzel bir soru. Böyle pasta ederken çok iyi mi yapıyor, çok kötü mü yapıyor yalnız? Yemek kanallarını izliyorsa, bilmiyorum South Park'ın da böyle bir bölümü vardı. Belki o şekilde. iPhone 5'in ekranı daha büyük olacak mı demiş Semerko. Olabilir, olmayabilir. Bence iPhone'un ekranında çok büyük bir değişikliğe gidilmesine gerek yok. iPhone'un ekranının bu şekilde olmasının sebebi baş parmağınızın telefonu tutarken her yere rahatlıkla ulaşıyor olması. Bunun daha büyük olmamasının sebebi bu. Mat ekran koruyucusu ve parlak ekran koruyucusu arasında ne fark var demiş Furkan Aktaş 005. Mat ekran koruyucusu bizim kesinlikle tercih ettiğimiz bir ekran koruyucusu. Birincisi parmak izini çok daha az gösteriyor. İkincisi mat olduğu için yansımayı oldukça azaltıyor. Üçüncüsü de kaygan. Mustafa Kemal Beyazıt demiş ki telefonlarda 3D hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir Sony kamera, Sony Blogger vardı elimizde. Daha çok gelişmesi gereken bir şey ve gerek yok. Yeni iPad mi alayım yoksa iPhone 4S mi karar veremedim yoksa hiçbiri mi bana yardım et iPhone da diyor. Eğer elinizde iPhone, iPod veya bir iPad yoksa ilk defa iOS işletim sistemli bir ürün alıyorsanız bizim her zamanki tavsiyemiz iPhone almak. Çünkü iPhone her zaman yanınızda olacak ve gerçekten bu ürünü aldığınız zaman doyamayacaksınız. İstanbul kaç yılında fethedildi demiş. 3246 GBF. iPhone 4 ve 4S arasında performans olarak ciddi fark var mı diye bir soru gelmiş. Var. The Ramazan 07 demiş ki ürünlerin kutularını neden düzenli ve özenli açıyorsunuz? Bu çok güzel bir soru. Türkiye'de yaşadığım zaman çocukken bana gelen hediyeleri çok düzenli korumak istedim ve çok düzenli de korudum. Alışkanlık oradan geliyor. Kutularını hep saklarım. Aynen mesela işim bittikten sonra aynen kutusuna geri koyarım. Böyle sanki hiç açılmamış gibi gözüksün isterim. Öyle bir çocukluktan gelen alışkanlık. Nerelisin? İstanbulluyum. Resul Kelo demiş ki iOS daha gelişmesi gerekir mi? Bence daha oldukça gelişmesi gerekiyor. Özellikle Siri çok güzel bir başlangıç ama Siri'nin çok daha gelişmesi gerekiyor. Kullanışlı bir şey kullanmak istiyorsunuz fakat kullanamıyorsunuz. Çünkü kim zaman size anlamamakta çok ısrar ediyor ve deli ediyor. O zaman da Siri kullanacağıma çıkarır kendim yazarım ederim hallederim demeye başlıyorsunuz. The Playtime 001 demiş ki iPhone 4S ile internetten film izleyebilir miyiz? İzlersiniz. Garanti kapsamındaki Apple ürünümüzün bir yerleri bozulduğunda nasıl Apple'a yollarız? Dolmuşa binip gidebilirsiniz. iPhone 5 hakkında duyumlar alıyor musun? Ben genellikle dedikoduları hiç sevmiyorum ve dedikodu dönemi olduğu zaman en sinir olduğum şey bu dedikoduları takip etmek. Çünkü o bütün başlıklar iPhone 5'in ekranı daha büyük olacak. Sonuna soru işareti koyuyorlar. Böyle hani biz demiyoruz. Biz sadece olacak mı diye soruyoruz diye böyle bütün web siteler böyle bir furya yaratıp bir şey deyip esasında hiçbir şey demiyorlar ya, ben o furyadan nefret ediyorum ve mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum. iOS 6 çıkınca iPhone 4s'e yüklenebilir mi? Büyük ihtimalle yüklenecek. iPhone 3GS'lerin fiyatı çok düşmüş, alınabilir mi?
3GS aldım. 4S ile ne farkları var? 4S'de çok büyük farkı var. Tekno gezgin. iPhone 3GS oldukça eskiyor ve artık yavaş. Günümüz teknolojisine ayak uydurması gittikçe zorlaşıyor. Haliyle fiyatın düşmesi normal. Hatta burada bedava neredeyse $1 mı 50 sente mi ne veriliyor? Almazsanız daha iyi olur. Başka telefonlarla iPhone karşılaştıracak mısınız? Çevremizde başka ürünleri alan kimse yok ve gidip de sadece test etmek için Samsung Galaxy'yi almak da istemiyoruz. Ergül Erhan demiş ki sen kimsin koyayım? Bu birinci sorusu. İkinci sorusu tek başına mı çekiyorsun bunları? Bir ekip falan mı var arkanda? Üçüncü sorusu bir daha Amerika'da yaşıyorum diye artistik yaptığını gören bacın s***yem. Q harfiyle biliyorsunuz Türkçemizde olmayan. 4 cevaplamazsam bir daha s***yem. 5 hadi hayırlı işler. Yorlamam bu kadar demiş. Kendisine teşekkür ederiz bu güzel soruları için. Kutay Egemen demiş ki Amerika'ya yerleşip götü kurtardıktan sonra YouTube'da taşak kebabı nasıl yapılır demiş. Bilmiyorum, onu taşak kebabı yapanlara sormak lazım. Doğukan Akman demiş ki iPhone 5 çıktığında ne kadar olacak sence demiş. Şu kadar. İlk iPhone'da App Store var mıydı? Hayır, yoktu. iPhone'da biz Amerika'da gidecek kadar iPhone size de olur mu? Yoksa benim iPhone sorunlar. Hayır, herkes oluyor. Size iPhone'umu göndersem Liquipel yaptırır mısınız diyen oldu mu? Olmadı. Olmaması da son derece mantıklı. Çünkü Liquipel'in benim iPhone'uma ne yaptığını siz de gördünüz. Los Angeles'ta Lacoste Polo tişörtlerin fiyatı ne kadar bilmiyorum. Şu anda saçın kısa mı uzun mu? Şu anda saçım oldukça kısa. Bazı videolarda ekrandan gördüğüm kadarıyla Kurt Cobain'sin. Teşekkürler. Bazılarında bayağı kel gibisin. Teşekkürler. Amerika'ya neden gittin? Bir ayağım bu taraftaydı ve belirli bir süre sonra burada yaşamaya karar verdim. Ve onları, Gallardo'ları nasıl buluyorsun? Rodeo Drive denen semtte öyle bir araban yoksa sokağın üstüne park ettirmiyorlar adamı. İnternette bu şekilde yayın yapmanın bir getirisi var mı? Gerçekten çok eğlenceli bunu yapmak. Çünkü bu benim çok zevk aldığım bir hobim. Vakit alan bir iş bu. Ama çok eğlenceli ve benim Türkiye'ye ve Türkçe konuşmaya olan özlemimi de giderdiğim bir hobim. Ne iş yapıyorsun? Para bok mu sende? Videolardaki rahatlığını neden Twitter'da yazarken göstermiyorsun? Çünkü Twitter sınırlı bir mecra. Yazıyla mimik veremeyeceğimiz için gösterme taraftarı değilim. Videoları hayrına mı yapıyorsunuz? Yo, son derece keyif aldığım için yapıyorum. 11 Haziran'daki lansmanda sence iPhone gelir mi yoksa sonbahara mı sarkacak? 11 Haziran'daki lansmanda büyük ihtimalle yeni işletim sistemi, yeni iOS ve yeni iPhone tanıtacaklar ve sonra diyecekler ki işte şu zaman satışa sunuyoruz. Apple Türkiye'ye resmen girecek, dükkan açacakmış. Fiyatlar ucuzlar mı acaba demiş Furkan Gök. 2K ile. Umarım ucuzlar çünkü biliyorsunuz buradaki fiyatlar Türkiye ile kıyaslanabilecek gibi değil. Burada her yeni iPhone çıktığında yaklaşık 100 küsur dolar vererek yeni iPhone'a geçebiliyoruz. Ve Türkiye'de fiyatlar bu şekilde değil. Bu çok üzücü bir durum. Oradaki MacBook'ların fiyatlarını incelerken fark ettim ki MacBook'a verilecek parayla Amerika'ya uçak bileti alıp buraya gelip buradan alıp geri dönebiliyorsunuz. Penisin kaç santim? Ben size hemen... Oğulcan Çakıcı demiş ki iPhone'da tarihten kaç aldım hala açıklanmadı sınavlar. Oğulcan merak etme. Tarihten kaç aldığın önemli değil. Kötü aldıysan sen Liquipel peçetesi kazanmıştın değil mi? Oğulcan Çakıcı'nın bu peçeteyle gemi yapıp yüzdürürüz yorumu bizi oldukça Yani 40 aldıysan hemen yüzünü gözünü olması sevebilirsin, kimse anlamaz. Yüzünü göster, küçük. Yüzünü gösterebilir misin? Yüzünü merak ediyorum. Yüzünü merak ediyorum. Cevaplanmadık soru kalmayacak dediniz demiş. Sana ne 25 full. Ama bu soru değil. Steve Jobs sizinle gurur duyuyor mudur? Umarım çünkü Steve Jobs çok sevdiğim bir insandı. Kim ne derse desin Apple mı? Hayır. Kim daha iyi ürün yaparsa o. Yeni iPad ısınma videosu vardı. iPad'i karnınıza koysak ishale iyi gelir mi? Evet, iyi gelir. Gayet iyi gelir. Ayrıca kabızlığa da iyi gelir. Böyle karnınızın üstüne koyun. Açın, bir film açın. O böyle ısınsın, şarja da takın. Isınsın. Ne ağrı kalır ne sızı. Video çekimlerinden önce manikür gözükmeseler de ayaklarına pedikür yaptırıyor musun? Saçını tarıyor musun? Çok güzel soru. iPhone'da ismi nereden aklınıza geldi? iPhone'da
ilk kurulduğu zaman iPhone jailbreak ve unlock üstüne kurulmuştu. Çünkü internetten bulduğum bütün açıklamalar yetersizdi ve ben o iPhone'da sitesini açıp orada İngilizceden Türkçe tercüme edip telefonu nasıl unlock yapacağımızı anlatıyordum. O zamanlar 1.1.2 vardı. 1.1.2'den versiyonu düşürüp öyle telefonu kırabiliyorduk. Ve o telefonu kırmak için Test Point 55 denen işlemi uygulamamız gerekiyordu ve Test Point 55 için telefonun içine açıp devreleri kazıyıp kısa devre yapıp aynı zamanda telefon ekranından kodları girip telefonun öyle düşürülmesi gerekiyordu. Ve bu bende çok büyük bir hayranlık uyandırmıştı ve çok eğlenceliydi. Yüzünü gösterecek. Yüzünüze gösterir. Sercan Çayır online götüm kaşınıyor arkadaş. Ne yapman lazım demiş. iPhone 4S almalı mıyım yoksa 6. nesil iPhone'u beklemeli miyim? Yeni iPhone, eski iPhone. Evet, yeni iPhone'u bekle. Çünkü Apple'ın en büyük taktiği bu. Elinizdeki ürünü eskitiyor. Bunu sakın unutmayın. Yeni ürün çıkacağı zaman sakın gidip eskisini almayın ya da eğer biraz daha para biriktirip ya da biraz daha bütçenizden ayırıp en yenisini alabiliyorsanız onu alın. Çünkü her zaman Apple'ın oyununda eski olan teknolojiyi devre dışı bırakmak var. Bunu sakın unutmayın. iPhone 5 Haziran Temmuz gibi çıkacak dediler. Şimdi Ekim diyorlar. Bir tahminine sahip misiniz çıkış tarihi hakkında? Hayır. iPhone ve iPad hangisini daha fazla kullanıyor ve güveniyorsunu? iPhone daha fazla kullanıyorum açık arayla. Fake iPhone unboxing ve review yapacağım mı demiş. Teknik Freak 62. Teknik Freak 62. Teknik Freak 62. Evet, bunu yapmak istiyorum. Benim götüm kaşınıyor. App var mı kaşımak için demiş Teknik Freak 62. Teknik Freak 62. Teknik Freak 62. PES mi FIFA mı? FIFA daha eğlenceliydi hatırladığım kadarıyla. Ozo 27 demiş ki Los Angeles'a yüksek lisans için geleceğim. Ayda bir kahve içer miyiz? Ciddiyim ancak Florida'ya gelirim Ağustos sonu kabul aldım. Ozo tebrikler. Florida'da çok eğleneceksin. Çok rutubetli bir yer ama çok güzel bir yer. Köpek balıklarıyla meşhur biliyorsun. Güzelken dikkat et. Kahve içeriz tabii niye içmeyelim. Messi mi Ronaldo mu? Bence Messi sizce. The Osmanyak demiş ki Amerika'da alınmış olan bir iPhone'a Liquipel uygulandıktan sonra Türkiye'ye gönderilmesinde herhangi bir sakınca var mıdır? Kayıtta sorun çıkar mı? Liquipel'in bunların hiçbiriyle alakası yok. Hiçbirinde sorun çıkmaz. Şu an herhangi bir yerde iPhone 5 ile ilgili gelişme belirtiliyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi sizin de sağda solda görebileceğiniz gibi bir iki tane ekran görüntüsü sızdı. Yok işte bu arkadan görünüşmüş, yok bu planlarıymış gibi. Video paylaşım hızı biraz daha arttırılamaz mı? Arttırılır ama bu video paylaşımının en büyük problemi videoyu çektikten sonra bunu düzenlemek ve onu sonra kompres etmek ve yüklemek. Sizce Siri bir gün size bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak sorusunun cevabını verebilecek mi? Bence verecek ama ne zaman? Yıllar sonra. Yüzünü göster, kendini göstermenin sebebi nedir? Görecek bir şey yok. Bu Apple ürünlerini nasıl alabiliyorsun parayla? Jailbreak yapıyor musun? Hayır. Android'e bakış açın nasıl? Android'i inceledim. Bir türlü ısınamadım. Bu sanıyorum Apple'a olan alışkanlığımdan dolayı. Aynı şekilde Kindle'a da ısınamamıştım ve Kindle'ı sevmedik diye esasında çok alınanlar oldu. Alınacak bir şey yok. Ev arkadaşım, şu anda ev arkadaşım değil ama o anki ev arkadaşım hala o Kindle'ı hiç kullanmıyor. Game Center nickname'iniz nedir? Game Center nickname'imiz iPhone.com. iPhone.com. Oradan bize ekleyebilirsiniz. Uzaylılar var mı? Biz mesela biz de uzaylıyız. Değil mi? Mustafa Takalar'ın öyle demiyor muydu? Refah seviyenizin iyi oldu. Refah seviyemizin iyi olduğu nereden yani? Mesela demiyorsunuz ki oğlum tişörtün yırtık lan falan demiyorsunuz yani. Rus nineler hakkında ne düşünüyorsun? İyi. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey nedir? Issız bir adaya düşsen. Birincisi kesinlikle iPad'i alırım. İkincisi güneşle şarj aleti alırım. Üçüncüsü de bir hanım arkadaş alırım yanıma. Bak ne kadar kibar söyledim. Bak kibar söyledim. Bak burada ayıp sorular sordunuz. Ben ama size cevap olarak son derece kibar cevap verdim. Bu sorudan bahsetmiyorum tabii yani genel olarak. Apple'da çalıştın mı? Hayır, Apple'da çalışmadım. Orada havalar nasıl? Burada havalar gayet sıcak.
360 gün yaz. Türkiye'ye dönmeyi düşündün mü? 2013'te Türkiye'ye gelme gibi bir planım var. iPhone ya da iPad ödüllü bir yarışma yapmayı düşündün mü? Yarışma. Evet, düşündük. Böyle bir yarışma için planlarımız var. Yani birçok video için, önümüzdeki birçok adım için planlarımız var. Ama bu bizim iPhone'luğunun popülerliği ile doğru orantılı. Şu anda her şeyi kendimiz finanse ediyoruz ve alınan ürünleri kendimiz alıyoruz. Ve tabii ki biliyorsunuz bu çok kolay olmuyor. Ama istiyoruz bir iPad vermeyi, özellikle çok istiyoruz. Hatta bununla ilgili ufak tefek planlarımız var. Eğer bize bu konuda yardımcı olabilecek birileri varsa bize gönderin. Ahmet Bey, Ajdar hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru var. Ahmet Bey şu anda burada değil. Ama ben Ajdar hakkında ne düşündüğümü söyleyeyim. Bence Ajdar süper bir adam. Ben Ajdar'ı çok seviyorum. Kimin sazan olduğu konusunda son noktayı koymuş bir adamdır kendisi. Galaxy S3'te iPhone 4S gibi asistan özelliği varmış. Adı da S-Voice. Sizce hangisi daha iyidir? Genellikle farkındaysanız bütün bu teknolojiler iPhone'dan bir adım sonra çıkıp iPhone'dan daha iyi olduğunu iddia ediyorlar. Benim en çok rahatsız olduğum nokta bu. Bugüne kadar Nokia neredeydi? Sony Ericsson neredeydi? Motorola neredeydi? Çirkin çirkin telefonlar yapıyorlardı. Sonra iPhone çıktıktan sonra hepsi birbirine benzemeye, hepsi dokunmatik oldu, bilmem ne oldu. Neredeyse hiç normal telefon kalmadı. Hani bundan önce akılları neredeydi? Ben bu takip olayını anlamıyorum. Yani Apple bir iPhone çıkarıyor, sonra Sony ya da Samsung bir şey çıkarıyor ve diyor ki biz iPhone'dan daha iyiyiz. Tamam ama o zaman önce çıkartsaydın. Farkındaysanız hepsi takip ediyor ve takip etmesine rağmen, bütün aynı özellikler içine koymasına rağmen hiçbiri iPhone, iPad gibi olamıyor. Bugüne kadar başka telefon ya da başka tablet almış olan insanlara bakın, hepsi iPad'le ve iPhone'la kıyaslayarak cevap veriyorlar. Ben iPhone aldığım zaman kimseye gidip de ya benimki çünkü Galaxy'den iyi diye konuşmuyorum. Ama nedense insanlar bunları almak istedikleri zaman iPhone ya da iPad almamak için bahane bularak diğer ürünleri almış oluyorlar. Buna biraz dikkat edin bakın. Bence bu çok şey söylüyor Apple'ın kalitesi hakkında. Drop test yapsanıza eğlenceli olabilir. Drop test değil ama Osmanlı tokadı testi yapacağız. Biz diyorsun, biz kimiz? Güzel soru. Ben varım. Şu anda 3 kişi daha var ekipte. Canlı yayın yapsana diye bir tane yorum var. Canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Eğer yeni iPhone ya da yeni iPad çıktığında Apple'ın sırasına girip orada yatıp kalkmayı planlarsak canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Apple ürünlerini jailbreak mi kullanıyorsun diye bir soru var. Hayır. Los Angeles beni İstanbul'u ilk gördüğüm zamanki gibi etkileyebilir mi diye bir soru var Mr. Onario'dan. Hayır, etkilemeyebilir. Los Angeles çok yayvan ve kirli bir yer. Hiç o filmlerden, reklamlardan gördüğünüz gibi renkli ve canlı bir yer değil. O kafada canlandığı gibi bir muhteşem bir yer değil. Sence HTC One S nasıl? Bence iyi. Kollar niye bu kadar kıllı diye bir soru var. Çünkü almıyorum bu kılları. iPhone 4s'teki antenin çekme sorunu sonradan çıkan iPhone 4 8 GB aynı problem devam ediyor mu? Yoksa 4s ile birlikte çıkınca 8 GB düzeldi. iPhone 4'teki anten sorunu esasında iPhone 4 hala satıştayken giderildi. iPad için smart cover'ı öneriyor musunuz? Evet. Apple'a karşı birçok şikayet oluyor. Sürekli iPad'den düşüyor, deri olanı leke yapıyor, düzgün çalışmıyor. Ben deri olan, kırmızı olanı kullanıyorum, hiç problemim yok. Beats Solo mu almalıyım, Solo HD mi? Vallahi Beats çok güzel marka. Emin 616 demiş ki Samsung Galaxy S mi yoksa iPhone mu? Bizce iPhone. Dünya turu mu yoksa Türkiye'yi mi gezmek demiş.
Türkiye'yi gezmek. Öncelikle Türkiye'yi gezmek lazım. Sonra dünyayı gezmek lazım. Türkiye'nin ne kadar güzel bir yer olduğunu yurt dışında yaşadığınız zaman anlıyorsunuz. Gelen mi lan kızlar? Amerika'nın mı yoksa Avrupa'nın kızları mı daha güzel? Neden hoşlandığınıza bağlı. Neden hoşlandığınıza bağlı. Bence Amerika'nın kızları daha güzel. Yüzünü niye göstermiyorsun? Türkçe Siri var mı? iPhone 10'un anlamı nedir? Bu soruyu yanıtlıyordum, yarım kaldı. iPhone 10'un anlamı tekvando'dan geliyor. Yani vurdu mu kırdı mı anlamında. Oya şeklinde. iPhone'u kırmaktan geliyor, yani jailbreak veya unlock'tan geliyor. Soru için teşekkürler olacağım. Bulutlar uçuyorsa Hakkı Bulut neden uçmuyor? Çünkü Hakkı Bulut çok ağır konuşuyor. İkinci bir oyun kanalı açmayı düşünüyor musun ya da farklı projelerin var mı? Farklı projelerim pek yok. Sadece bu iPhone'da projesini gün geçtikçe daha da geliştirmek ve daha yaygınlaştırmak istiyorum. Hangi lise ve üniversite mezunusun? Lise Şişli Terakki, üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi. New York'ta yaşamayı ister miydin? New York yüksek binaların olduğu, bol bol gölgenin olduğu, kış olunca çok soğuk olan, yaz oldu mu çok sıcak olan ve rutubet olan bir yer. Los Angeles daha rahat, daha yayvan, her zaman sıcak. Tommy Hilfiger mi yoksa Lacoste mu demiş Furkan. İkisi de değil. Ayakkabıların ne marka? Kaykay ayakkabılarını severim. DC marka o. En sevdiğim marka şu aralar. Bayramlarda ne yapıyorsun? Bayramlarda bir şey yapmıyorum çünkü burada bayram olmadığı için genellikle bayramları kaçırıyoruz ama Türkiye'deki tanıdıklarımıza işte mesaj falan atıyorum. Sevgilin var mı diye bir soru var. Var, sizsiniz, hepiniz, hepimiz sevgiliyiz. En sevdiğin araba markası ve modeli nedir? Bugatti Veyron'a çok büyük bir hayranlık besliyorum. Ama Lamborghini düşkünlüğüm oldukça yüksek seviyede. Bir tane Pagani Huayra denen hayvan arabayı gördüm bir keresinde. Kendisi epey uzaktan gidiyordu ama o da sanıyorum ilgi alanının içine giriyor. Times Square nasıl gittin mi? Times Square gayet güzel. Taksim Meydanı gibi. Sadece insanlar İngilizce konuşuyor. Amerika'da hiç ünlü gördün mü? Gördüm. Çok ünlü gördüm. Burada ünlüler sağda solda geziyor. Porno sektörü Los Angeles'ta olurmuş genelde. Çevrende var mı stüdyo ve bazı şeyler? Ve bu doğru bir tespit. Evet var. Vivid stüdyoları porno yıldızlarında görmek mümkün. Son derece burada doğal. Naber porno yıldızı? İyiyim. iPhone'da sen nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Ne yapalım işte. Fruit Ninja ile ilgili bir yarışmaya ne dersin demiş Rahip 25. Ama arcade mod demiş. Fruit Ninja ne yazık ki bende yok. Fruit Ninja'yı Xbox'ta Kinect ile oynamıştım. Eğlenceli bir oyuna benziyordu. Ama henüz iPhone ya da iPad'de Fruit Ninja'ya sahip değilim. Hakan Erünsal diyor ki tıpta hipofizin arka lobundan salgılanan melanosit uyarıcı hormonun görevi tam olarak bilinmiyor. Sizce nedir diyor. Hipofizin arka lobundan salgılanan melanosit uyarıcı hormon. Yani bize danıştığınız için teşekkür ederim. Çünkü biz bu konuda bir açıklamada bulunmak istiyorduk. Çünkü hipofizin arka lobundan salgılanan melanosit uyarıcı hormon bizim en büyük ilgi alanlarımızdan biri. Yani biri mesela ben sabah uyandığım zaman şöyle yeni uygulamalar çıkmış mı app güncellemelerine bakıyorum. App güncellemeleri geçtikten sonra tıpta hipofizin arka lobundan salgılanan melanosit uyarıcı hormona bakıyorum. Yani genellikle ben bunlara çok ilgileniyorum. Bu konuyla ilgili de çok hayırlı şeyler olacağına inanıyorum. Yani eğer bu görevi tam olarak bilmiyorsanız bence bekleyin. Bu görevin ne olduğu size bir sabah ya da bir gün duş alırken, tıraş alırken bu size gelecek. Siz bunu kovaladıkça kaçar bu. Bu aynen sümüklü böceğin o antenleri var. Bu dokunca içine kaçan anten. Onun gibi bir mesele bu Hakan Bey. Şey yapmayın, siz oluruna bırakın. Kerim Ulu, necisin arkadaşım sen ne iş yaparsın demiş. Evet,
Alkame Türkeş pilav nasıl yapılıyor demiş. Bunun nasıl yapıldığını bilmediğimizi söyledik değil mi? Bilmiyoruz. Pilavı akşamdan ıslarsın, sonrasını Allah bilir. Ben bilmiyorum. Kerem Yılmaz, iPhone 5'i beklemeli mi yoksa 4S almalıyım mı? iPhone 5'i beklemelisin. Zaten şunun şurasında kaç gün kaldı? 12 gün mü ne kaldı? Anons edilecek. Edildikten sonra herkesin elindeki iPhone 4S eskimiş olacak. Biliyorsun Apple'ın bu numarasını. Nutella'nın gizli tarifi nedir demiş Cem Ateş. İçine Eurovision'da hangi ülkenin şarkısı sana güzel geldi demiş Mert Can Sarı. Diğer ülkelerin şarkılarını dinlemedim ama Türkiye'nin şarkısını dinledim. Çok güzel başladı şarkı. Vokaller başlayana kadar harikaydı. Bu Eurovision'un neden kan davası olduğunu da anlamış değilim açıkçası. Niye bu kadar ciddi alındığını anlamış değilim. Sanki böyle 80'lerden kalma yarışmaları birbirleriyle kapıştırıyorlar. Hangi ülke ise şarkının ortasına böyle bir şey sıkıştırıp gerisi İngilizce. Karman çorman abuk subuk bir yarışma. Eurovision nedir anlamış değilim. Müzikle politikanın karıştığı çirkin çamur bir şey bence Eurovision. Kerem Kulaksız demiş ki benim sorum sen kimsin abi? Kendini tanıtsana biraz ya demiş. Ben işte böyle videolar yapmaktan hoşlanan biriyim. Apple TV'de Apple Store var mı? Yok. Atıl Güven bir de gerçek isminizi sorsak demiş. Tabii sorabilirsiniz. Erhan Yüksel, Apple'da çalışmayı düşünüyorum. Teknik olarak mesela ileri düzeyde iPhone'ları yaratmayı düşünüyorum demiş. Süper. Süpersin Erhan. Bunu yapmak için neler okumak gereklidir? Ürün tasarımının neresiyle ilgilendiğine bağlı. Görüntüsüyle, ergonomisiyle, şekliyle ilgileniyorsan tasarım okuman gerekir. İçinde olan bitenle ilgileniyorsan donanımla ilgili bir şeyler okuman gerekir. Eğer programlamayla ilgili bir şey yapmak istiyorsan bilgisayar mühendisliği ya da buna benzer şeyler okuman gerekir. Bu biliyorsun çünkü bu tarz ürünler farklı branşların birbiriyle güzel bir dansı. iPhone'u böyle lanse etmeleri lazım. Teknoloji, tasarım ve yazılımın dansı. Şöyle bir el hareketi yani. Bunu da böyle size böyle veriyoruz altınızdan gibi. iPhone'da Türkiye'ye ne zaman geleceksin? Türkiye'de video çekmeni bekliyoruz demiş İbrahim Kul. 2013 gibi gözüküyor. 2012'nin sonu 2013 gibi gözüküyor ama geldiğim zaman bunu anons edeceğim. Bu Galata Kulesi'nin önünden size ürün tanıtacağım. Galaxy S2 için ne düşünüyorsun demiş bilmiyorum. Yani içinde S2 gibi bir isim S2 olan S2'cim yani. Ciddi manada soruyorum. iPhone'u kötülemek ya da övmek için değil demiş. Yok yani hiçbir fikrim yok. Galaxy S2 ile hiç münasebetim olmadı. Ama güzel bir rakip olduğunu iPhone'a biliyorum ve destekliyorum da. Çünkü bunlar birbirleriyle kapıştıkça daha iyi ürün çıkarıyorlar. Xbox 360 oynuyor musun demiş. Hayır, PlayStation oynuyorum. Bizim iPhone'da 2000'de birinde var. Kinect ekipmanlı son derece adamı terletebiliyor. Özgür Altuner demiş ki iPad alacağım demiş. 32 GB Wi-Fi ve 4G olan. Ne kadar dayanıklı demiş. iPad son derece dayanıklı. Komşu çocukların ve meraklı akrabaların elinden ayağından uzak tutmanızı tavsiye ederim. Ya da güzel bir kılıf alabilirsiniz. Bu silikon koruyucu kılıf alabilirsiniz ve ekranına film alırsınız. iPad'in gerçekten kendisine dokunmadan ona bakabilirler. Ben şahsen kendi ürünlerimi çok temiz saklamayı seviyorum. Haliyle komşu çocuklarının falan bunu gelip de benim iPad'imi elleyebileceklerini düşünüyorlarsa onlara buradan güzel bir el hareketi veriyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Yeni iPhone'da ne gibi özellikler bekliyorsun? Çıkış tarihi hakkında ne düşünüyorsun demiş. Oğuz Gümüş. Yeni iPhone'la ilgili beklediğim şey elbette ki daha iyi bir işlemci ve daha yüksek RAM. Biraz daha iyi pil ömrü, özellikle biraz daha iyi pil ömrü bekliyorum. Ekranı daha büyütmenin ve pikselini arttırmanın alemi yok. Şunun pili dayansın yeter. Günde 2 kere şarj eder oldum. Onun dışında sinyal gücünü arttırırlarsa tabii ki LTE artık biraz şart gibi gözüküyor. Onun dışında tasarımını falan çok ellemezlerse iyi olur. Çünkü o internete sızan
Arkadan görüntüler gerçekten çok çirkin gözüküyor. Şu anda benim gözüme, belki de ileride alışacağız, bilmiyorum. Çünkü ilk iPhone 4'ün tasarımını gördüğümde de çok çirkin gelmişti ama en azından güvendiğimiz bir nokta vardı. Hani Steve Jobs var işin içinde, o ne yaptığını biliyordur gibi bir güvence vardı. Şimdi o da yok. En çok takıldığın, zaman ayırdığın site hangisi demiş Mustafa Can Yılmaz. 9gag. Resimsiz Ahmet demiş ki Facebook'a en fazla kaç kişi ekleyebiliyoruz? Vallahi kafadan atacağım ama galiba 4000 gibi bir şeydi. Justin Bieber konserine bedava bilet verseler gider misin? Giderim. 2 de tokat çakarım. İncelemelere yardımcı mı arıyorsun? Dur! Aradığın adam burada. Kaan Saraç. Sen yüzünü yine gösterme, rahat ol. Senin yerine ben gösteririm. Mesajını bekliyorum. Uçağa atladığım gibi oradayım. Bekle beni Los Angeles. Teşekkürler Kaan. Gerçekten bazen çok yardım lazım oluyor. Gel. Bu işte para yok ama gel. Adamın eli ağız gibi demiş. Adamın eli ağız gibi. Bebe bisküvisi neden bağımlılık yapıyor? Of be, canım çekti. Yollasanız lan buraya. Hakan Enüsal demiş ki abi bir kız buldum. Etine dolgun koyu kumral saçlı, bak çok güzel. Hafif dişlek at gibi altılıyı tutturduk. Nasıl ayarlarım? Şimdi şeyden ayarlayacaksınız. Sana bununla ilgili, bu kızı nasıl ayarlayacağınla ilgili bir bölüm yapacağım. O bölümü bekle. Orada sana anlatacağım bu kızı nasıl ayarlayacağını. Sefa Topaloğlu demiş ki neden deli gibi ders çalışmam gerektiği geceler internet bu kadar eğlenceli? Çünkü neden mesela derste gülemediğin zaman gülmek o kadar eğlenceli? Aynı şey. Nutella nasıl yapılıyor bilmiyorum ama nasıl yenildiğini çok iyi biliyorum. Annem odamın kendiliğimden toplayamayacağını ne zaman anlayacak? Anlamayacak. Annen seni o odanı toplatacak. Yatağın altına böyle tıkıştır. Eğer annem bu videoyu görürse sonra gelip beni tokatlayacak ama. Mimik el kol hareketleri için önceden egzersiz yapıyor musun? Demiş Faruk Kavaklı. Hayır, yapmıyorum. Hatta daha sonra izlerken ne yapıyorum lan ben ellerimle, böyle Musti. Çizgi film vardı Musti, hatırlar mısınız? Anne sokağa çıkmak istiyorum. Evli misin? Bence değilsindir. Bu çeneyi hiçbir kadın çekmez. Ne diyorsunuz oğlum? İstanbul'u deprem sence ne zaman vuracak? Bence vurmayacak. Evet, son olarak Twitter'daki sorulara gelelim. Bercem demiş ki iPad'i uçak moduna aldım ama uçmadı. Uçması için ekstra bir adaptör, dock ya da bir şey mi almam gerekir demiş. Bu konuyla ilgili ben de muzdaribim. Apple'a da kendim şahsen bir mektup yazdım. Kendi elimle de yazdım bunu. Gönderdim, dedim ki madem dedim buna uçak diyorsunuz, hani bu niye uçmuyor diye sordum ve kendilerinden bana hiç tatmin edici bir cevap gelmedi. Siz tam anlamadınız galiba, konsepti anlamadınız gibi böyle bir yaklaşımlarda, bir böyle benim sanki zihnimi yoklarmış gibi sorular sordular. Bayağı böyle bir aramızda bir soğukluk olur gibi oldu. Sonra ama hallettik. Şimdi o uçak modunu kaldıracaklarını söylediler. Ben dedim ki eğer uçmuyorsa o uçak modu da kalkmaz diye de kendilerinin lafı da. Emre Aydınlık demiş ki Amerika'da yaşamaya nasıl karar verdiniz? Türkiye'de yaşayamayınca karar verdim. Merih Başaran demiş ki GarageBand'de düzgün distortion tonu nasıl yapabiliriz? Vallahi yapamıyoruz. GarageBand'in en büyük problemlerinden biri o. Düzgün distortion tonu olmadığı gibi dip gürültüsüyle başa çıkmak acayip zor oluyor. O yüzden distortion kullanacağınız yerlerin genellikle karman çorman yerler olmasına özen gösterin ki arkaya o sesleri, o dip gürültüsünü gömebilin. iPhone'un iPad'in çocuğu olduğu söylentileri doğru mu? iPhone iPad'in çocuğu olması mümkün değil çünkü önce iPhone vardı. Eğer doğruysa iPad iPhone'un annesi yoksa babası mı? Hayır. iPad bildiğiniz iPhone'un gürbüz çocuğu. İki iMac arasında dilek tutarsak dileğimiz gerçek olur mu? Olur. Ama ay inşallah diye tutmanız lazım. iPhone da demiş Gökhan Namal. Fotoğraf makinesinde Canon mu Nikon mu? Ben bu konuda ikisini de çok beğeniyorum. Birini seçemiyorum. iPhone ile ilk tanıştığınızda, yani ilk iPhone aldığınızda ne düşünerek veya neden aldınız demiş Esat Eren Özkan. iPhone'u ilk aldığımda Apple'a ilgili olan büyük sevgi ve hayranlığımdan dolayı almıştım. O zamanlar Türkiye'deydim ve Amerika'dan iPhone alıp Türkiye'ye getirmek çok kolaydı. iPod'u da çok sevdiğim için iPhone'un çok daha eğlenceli ve ilerleyen teknolojinin mihenk taşlarından biri olacağını düşünüyordum. Ki öyle de oldu. İlk kurcalamaya başladığımda inanılmayacak kadar etkilenmiştim ama yapacak da hiçbir şey yoktu. Ama tasarımı çok hoşuma gitmişti. Dokunmatik ekranı çok hoşuma gitmişti.
Ama 3-5 tane uygulaması dışında yapacak hiçbir şey yoktu. Mesaj ekranı çok hoşuma gidiyordu. Ve zamanla o günlerden bugüne gelmiş olması da beni çok mutlu ediyor. Komşunun oğlu demiş ki iPhone'da neden Apple hep bir geride, nasıl mı? Mesela 3GS'te flash yok. Madem diğerlerinde hep bir geride, bunun gibi olaylar diye cümlesini böyle özetlemiş. Apple'ın garip bir huyu var. İnanmadığı bir şey varsa oraya nedense hiç bulaşmıyor. Galaxy S3 mü alayım yoksa iPhone mu bekleyeyim demiş Ahmet Yılmaz. Bence iPhone bekle. Evet sevgili arkadaşlar, gelen soruların büyük kısmı bu şekildeydi. Bazı atladığımız ve cevaplayamadığımız sorular oldu. Kusura bakmayın, bir dahaki videoda bunları cevaplarız. İştirak ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok eğlenceli bir bölüm oldu. Bu sorular çok güzeldi. Yeniden buna benzer bir şey yaparız birkaç ay sonra. O yüzden aklınıza gelen böyle enteresan komik sorular varsa unutmayın, bir yerlerde saklayın. Lütfen şuralardan kanalımıza üye olun her zamanki gibi. Aşağıda yorumlar yazın. Mesela deyin ki ya ulan işte şunu bilmem ne orada cevap verdin ama yanlış cevap verdin. Onun doğrusu bu falan. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Katıldığınız için teşekkürler. Bu güzel sorular için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies.